Herkese merhaba. Öncelikle sizlere bir hatırlatmam ve bir ricam var. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Çünkü bu benim için en büyük destek şu an için. Kanalıma abone olup ve videoları beğenerek bana çokça destek ve katkı sağlamış olursunuz. Bunun hatırlatmasını tekrar yapmak istiyorum. Şimdi ben yoluma devam edeceğim. Yaklaşık bir yarım saat falan bir yolum var. Onun sonunda ıssız bir yola ayrılacağım. Oradan ormanın içine dalmış olacağım. Zamanlı çok fazla ilerlemeden saat şu an 1.30. Kış ayındayız, malum hava biraz daha erken kararıyor. Ben yoluma devam edeyim. Size ufak bu minik bir hatırlatmayı, benim için önemli hatırlatmayı yapmak istedim. Şimdiden video için size keyifli seyirler diliyorum. Bir sonraki videolarda, kamplarda, yürüyüşlerde, doğa etkinliklerinin hepsinde görüşmek üzere. İyi seyirler. Şimdi arabayı bıraktım. Çünkü çok kar var zeminde. Ve kar yüksekliği de bayağı fazla hatta. Şöyle göstereyim. Ormanın içine doğru ilerliyorum şu an. Biraz daha yürüdüm. Ama çok yoruldum gerçekten. Bayağı ağır yükle yürüdüm. Kar da arttı. Yukarıda yol ayrımı var, iki tane. Bir tanesi daha şu gördüğünüz sık ormanın arkasına doğru tırmanıyor. Bir de yolun sağ tarafından şurada gördüğünüz akarsuyu takip eden bir yol vardı. Ben hazır su donmamışken bu mevsimde suyu takip ettim. Merak ettim nereye varıyor acaba diye. Bu ileride büyüyecek çam ağaçları şimdiden karla kapanmış, zorluklarla mücadele ediyor. Çünkü üstlerinde çok ciddi bir yük var. Kar ağırlığı donduğu zaman daha da ağırlaşıyor. Akarsu tertemiz gerçekten. Orman içinde kar biraz daha az. Ağaçlardan kaynaklı ama açık alana çıktığınız zaman yükselti bayağı artıyor. Şurada küçük bir şelale oluşmuş. Hatta şelalecik. Bu su yukarıdan, daha rakımı yüksek olan yerlerden eriye eriye aşağıda vadi boyunca besliyor su kaynaklarını. Bütün ormandaki bütün akarsular, bütün noktalar tek bir çıkışa bağlanıyor. Yani yolun sonunda baktığınız zaman haritalardan falan. O yüzden böyle bir akarsunun yayından geçip giderken benim aklıma hep acaba bunun ilk kaynağı nerede doğuyor, nereden besleniyor diye sorgulamakla geçiyor. Çünkü yüksek rakımlardan böyle ağır kış koşulları yaşamış mevsimden eriyen sular o yazın veya kışın o gördüğünüz yolun sağ veya sol taraflarından akıp gidiyor. Kaynağı çok değerli, o yüzden yükseklere kar yağmasının, kar depolamanın önemi çok. Bunu bu kış daha da anladık yani. Neyse ki geç de olsa geldi. Ne kadar kalırsa da o kadar verimli.
Burada biraz daha dinlendikten sonra belki o şelalenin yukarısından, şu ormandan tırmanıp bakacağım ne var ileride. Ama önce bir kahve içmem gerekiyor. Çok minik minik kar atmaya başladı. Bölgede hafta sonu sıkı bir kar yağışı bekleniyor. Ben hafta sonu çıkmadım. Hafta içi şu an. Belki sakinlik biraz ondandır. Hafta sonunda çıkmayı düşünüyorum ama. Şöyle göstereyim ben size arkayı. Tamamen bembeyaz. Karlar içinde oturdum şu an. Ateşin başındayım. Kahve elimde hemen. Sanırım bir saate toparlanıp gitmiş olurum. Fazla karanlığa kalmak istemiyorum çünkü. Son 2-3 çıkışımda Karaca'ya denk geldim. Bir tanesinde göz yüze geldim. Hatta izlemişsinizdir. İkincisinde onu da kanalıma koyacağım, zaten YouTube kanalıma. Orada biraz daha uzakta kaldım. Eee, ve elimde olan makine çok çekmek için müsait bir makine değildi. O yüzden biraz iyi görüntü alamadım ama gördüm. 2'de 2 yaptım. Bugün üçüncü çıkışım. 3'te 2 oldu. Daha görmedim. Dönüş yolunda ne olur bilmiyorum ama. Şimdilik görmedim. Onların gördüğüm yerlerin konumunu paylaşmıyorum. Çünkü paylaşınca ne tarz bir haber ürettiklerini az çok tahmin edebiliyorsunuz zaten. Ya ceza kesildi ya tüfeğe el konuldu gibi iş işten geçtikten sonra olan süreçleri okuyorsunuzdur siz de. O yüzden konum paylaşmıyorum. Zaten siz de doğaya çok çıkarsanız, biraz da insanın az olduğu ıssız bir yere giderseniz olası yani karşılaşmanız. Konumdan ziyade onu aramak önemli. O heyecan daha güzel bulamasanız da. Tekrardan ateşi hazırladım ben. Arka tarafta karlı bir zemine. Karı ilk önce bir ezdim. Çünkü sıcaklaştığı, ısındığı zaman çok sulanıyor taban. Bu da ateşin yanmasını biraz engelliyor. Bugün pürümüzü kullanacağım tekrar ateş yakmak için. Zemin zorlu bir zemin aslında baktığınız zaman. Kuru değil ve sıcaklık arttıkça da aslında ateşin yakılmasını ve kuvvetlenmesini engelleyecek türde bir zemin var. Karlı. Biraz da yumuşak. Çok da ayaz görmedi çünkü kar.
Böyle katı kıvamda değil yani. O yüzden şimdi ben ateşi yakmaya hemen koyulacağım. Önce küçük parçaları altına koydum. Kamp ateşi gibi tasarladım. Bol oksijen alsın, altından daha çabuk tutuşlansın diye. Yanmaya başladıkça da kalın olan parçaları üstüne atacağım. Onun biraz köz olmasını bekleyeceğim. Sonra orada biraz yemek yapmayı düşünüyorum. Közüyle de kahve yapacağım. Şimdi ateşi yakacağım ben. Orada tekrar görüşürüz.
Bu ateşte yemeğimi yedim. Şimdi hemen yanı başına oturdum. Her zamanki gibi közde kahvemi yaptım. Hatta şimdi onu içiyorum. Şöyle göstereyim size. Koskoca ormanda tek başımayım. Hiç başka kuşlardan başka hiçbir ses yok. Bir yemek hazırlarken bir bağırma sesi duydum. Uluma sesi gibiydi hatta. Ama köpek de olabilir. Kurt da olabilir. Çünkü öyle bir bölgedeyim. Şuranın arkası tamamen artık ıssız ormana doğru dalıyor. Bu saatlerde hayvanların gelmesi olası. Neden diye sorarsanız hemen şu yıkılmış ağacın aşağısı akarsu ve donmamış halde. Su ihtiyacını gidermeye çalışan hayvanlar oraya gelebilir. Karaca geyik tarzı, çakal, tilki. Ben tam su kaynağının yukarısında oturuyorum. Bir de karga sesleri eşlik ediyor şu an bana. Hava tamamen kapalı. Ağaçlarda karlar duruyor. Işık biraz azaldı. Saat sanırım 4'e yaklaşmıştır. Bu ateşin üstünü karla kapatacağım kahvemi içtikten sonra. Sonra biraz patika yürüyüş yapmak istiyorum. Şu arka ormanlara doğru. Oradan sonra yavaş yavaş artık dönüş yoluna geçmeyi düşünüyorum. Ateşin başından ayrılınca sıcaklık hemen fark etti. Bayağı serin. Ormanın içi eksilerde seyrediyor şu an. Zaten geldiğimden beri normalde güneş ışığı çıktığı an ağaçlardan böyle pat pat karlar düşer. Damlaları görürdünüz. Ama bugün hiç görmedim. Yani hiç eriyen bir kar olmadı. Güzel, sıkı bir soğuk var. Bu soğuğa ve bu kara rağmen böyle yeşil kalmayı başarmış. Üstüne çok kar da birikmemiş. Ama muhtemelen potansiyel kırılmaya aday. Çünkü bölgede kar bekleniyor. Bu gördüğünüz su kanalı rotası boyunca yaban hayvanlarının aslında dinlenme tesisi. Gündüz bulabildikleri yiyeceklerle besleniyorlar. Bu su kaynakları onların rotasında kayıtlı. Susadıkları zaman da buraya iniyorlar. O yüzden orman içinde ve tekseniz böyle yerlerde sessiz kalarak su rotası boyunca artık nerede denk gelirsiniz biraz sizin şansınıza bağlı. Yaban hayvanı görümünüz çok olası. Ben çünkü Karaca'yı öyle görmüştüm. Göz göze geldiğimiz yerin altında şelale vardı. Ve alacakaranlıktı. 4-5 gibi falan. Tam su içme saatleri. Göz göze geldik. Ateş iyice artık güçsüzleşti. Ama bana yemeği pişirecek ve kahveyi yapacak kadar yardım etti. Şimdi karla kapatacağım üstünü. Her ne kadar yangın ihtimali olmasa da bir farkındalık yani bu. Yaz kış bizi etkiliyor sonuçta. O yüzden siz de ateş yaktığınız zaman mutlaka sulak bir alanda olsa, yağmur da yağsa üstünü kapatın ki bu alışkanlık olsun. Trafikte sinyal vermeye benziyor bu. Kimse yokken sinyal vermeyip de biri varken vermek e, mantıksız. İkisine de vermek gerek. Alışkanlık edinmek gerek. Dikkat ediyorum o yüzden ben de.
Çünkü ucu yine bize dokunuyor. Muhtemelen bu yazda Türkiye genelinde bir orman yasağı olacak yangınlar sebebiyle. O yüzden eldeki doğayı korumak lazım. Gerçekten çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Türkiye gerçekten coğrafi olarak mükemmel bir yer. Fakat insan olarak şanssızlığı da bu. Umarım bu bilinç de kısa süre içinde gelecek nesillere aktarılır da en azından birkaç yüzyıla kurtulmuş olur. Bu bilinçsizlikten, bu güzel coğrafya. Bu arada hayvan sesleri de arttı. Bilmiyorum kayda geliyor mu? Yukarılarda bir hareketlilik var. Şu ormanın arka taraflarında. Artık ateşimi söndürdüm. Dönüş yolundayım. Gözüme güzel gelen birkaç yer vardı. Oranın fotoğrafını çektim. Kayıt altına aldım. Şimdi artık malzemelerimi toparlayıp montumu falan da giyip artık dönüş yoluna geçeceğim. Ateşi söndürdüm. Fazla soğukta kalmamak gerek. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Bu ara çünkü güzel kar yağışları olacak. Kaçırmak istemiyorum. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Şöyle tekrar göstereyim. Karla kapattım. Ne olur ne olmaz diye. Önlem amaçlı. Saat kaç oldu hiç haberim yok. Ama havanın karardığından biraz ilerlediğini hissediyorum, anlıyorum. Telefon da çekmiyor zaten olduğum yerde. Tamamen ıssız bir yerdeyim. Malzemelerimi, ekipmanlarımı toplayıp yola koyulacağım. Yolda zaten kayıt altına alacağım yolu, güzergahı. Ee, Ağırlık biraz hafifledi çünkü odunları burada bıraktım bir kısmını. Yemek bir kısmı burada kaldı. Yaban hayvanlarına bıraktım. Kendimdeydim. Yani biraz ağırlığım azaldı. Dönüş yolu biraz daha rahat olabilir. Çıkarken bayağı zorlanmıştım çünkü. Şimdi toparlanıp yola koyulalım. Yolu da size göstereyim. Açık alanda kar yüksekliği bir 25-30 santim var ki burası da 1300 metrelerde falan. Yani yukarıları tahmin edemiyorum. 50-60 santim birikim olmuştur. Şimdi çok minik minik kar atıyor etkisiz. Ama güzel bir görüntü var. Tam şurada bir orman kulübesi. Alaska tarzı. Çok şık olurdu. Şuradan bir hayvan yürümüş. İzleri kapanmış. Ne, bilmiyorum. Bunlar da zaten benim izlerim. Buraya çıkarken güneş vardı. Güneş gitti. Bulunduğum bölgenin üstüne ufak ufak kütle geçişleri var ki kar atıştırıyor zaten. Ağaçlar çok güzel görünüyor gerçekten. Yürüdükçe ısınıyorsunuz. Tabii yukarılardan aşağıya indim. Bu yoldan da ormanın içine saptım. Kendi izlerimi takip ediyorum şu an zaten. Artık tamamıyla yola çıktım. Araba izlerine. Çok az bir mesafe kaldı arabaya ulaşmama. Bir 15-20 dakikadır yürüyorum yaklaşık olarak. Normalde dışarısı çok soğuk ama hissetmiyorum. Hatta burnum akmaya başladı. Ufak bir zaten yürüdüğüm zaman burnum akıyor. Rahatsız edici bir şey. Sinüzitlerim bu kadar çok çalışması. Burası orman içi. Araba yolu.
Tamamen karla kaplı. Ben arabayı daha ileride bıraktım. Çünkü zincirli ve zincirsiz arabalar böyle yolları kullandığı zaman kayma ihtimali oluyor. Çok fazla yana da yanaşamadığım için biraz yolda kalmış olacaktı. Riske etmemek için. Birkaç adım fazla atmak için. Bir de az da aşağıya bıraktım. Ana yola çıkmak üzereyiz zaten. Köpekler. Yiyeceğim de yok size verecek. Ne yapacağız? Yok sana uygun bir şey. Ne avlıyorsunuz? Hı? Yiyeceğim olsa vereceğim size. Ama yok. Şurada karayolları işletmesi var. Büyük ihtimal oranın köpekleri. Karşı köyde de köpekler var. Birbirleriyle atışıyorlar. Hemen şu gördüğünüz yukarıda sisli olan yer 1700'e kadar çıkıyor. Ömür Ahmet Kıran Tepesi geçiyor. Ama bu mevsimde oraya çıkmak jiplerin yapabileceği bir şey. Ağaçlardan belli oluyor zaten orada ne kadar kar olduğu. Daha sık. Görüşürüz.